Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Küçükköy Rasyonel Oto Müzik Market'teyiz. Neden buradayız? Arkadaşlar arabamıza kırmızı ışıkta geri gelirken bir araç dokundu. Buradaki aldığı darbe sonucu tüm airbag'leri açan, kemerleri de kilitleyen bu araç bize iyi bir masraf açmıştı. Kırmızı ışıkta dururken gelen kamyonet bu aracın üzerine çıkmış oldu. Kaputu da bu şekilde yamuldu. Ön panjurlar kırıldı. Ve biz bunu kanıtlamak zorunda kaldık ama kanıtlayamadık. Bize DD sponsor oldu. Ürün gönderdi. Artık araçlarımızda kamera kullanacağız. Şimdi gelen ürün sponsorlu bir ürün. Artısıyla ve eksisiyle sizlere tanıtacağız. Kutu açılımı yapacağız. Aracımıza takacağız. Görüntü kalitesine hep birlikte bakacağız. Şimdi hep birlikte kutu açılımına gidelim. Arkadaşlar beni artık tanıyorsunuz. Önder kardeşimizi de tanıyabilirsiniz. Rasyonel Oto Müzik Market'in sahibi ve montajını yapıyor. Ömer abi hoş geldin öncelikle. Sağ ol. Şeref verdin abi. Ben de merak ediyorum çok. Anlattım bu kamerayı bana da. Beraber bakacağız. Heyecanla Ben de merak abi. ediyorum. Bakalım şimdi hep birlikte. Bunun beni etkileyen tarafı arka kamerası da olması abi. Çoğu üründe Bir de arka kamera desteği olmuyor. Şu da var. 32 GB dahili hafıza çoğunda ya da hiçbirinde yok galiba. Tabii. Dahili hafıza çoğunda yok. SD kart destekli. Bu da SD kart destekli ama bunun kendi 32 GB dahili hafızası varmış. Yani hafıza kartı bozulsa dahi kendi hafızasına kaydediyor. Evet. Anladığım Bence kadarıyla. DD için artı bir şey. Diğerlerinden ayıran en güzel özelliği bence o. Ürünümüz DD M5 Dual arkadaşlar. 4K çekim var. Evet. Bu sanırım Bu GPS modülü abi. bunu ben biraz inceledim de. Evet. Bu olay olmadan önce başlatıyormuş. Yani hareketi önceden algılıyor. G-Sensor. Bir dakika önceden çekim yapabiliyormuş. Anladım. Bu da OBD girişine takılan kablo. Bu da çok iyi olmuş. Yani araca zarar vermeden direkt OBD'den enerji alacak. Çok iyi bir şey bu. Bu da sanırsam kapasitör. Hemen açılıp kapanmasın diye biraz gecikmeli açılıp kapanma yapmak için. O da çok iyi düşünülmüş bence. Bu da G-sensör olabilir. Aynı zamanda bunlar GPS de oluyor. Yani evet. O olay anının konumunu belirlemek için. GPS. Bak o da güzel. Tabii. Ben incelediğim kadarıyla bunlar biraz ben incelediğimde şöyle diyorlar. Evet, şimdi abi. Diğer kameralarda olay darbeyi başlattığında kayıda geçiyor. Biraz gecikmeli oluyor. Gecikmeli oluyor ama bunda darbe başlamadan önce arabaya yaklaştığında hareket algılıyor. Hareket algılıyor. Bence bu da çok iyi bir şey. Bakalım şu kutuyu da açalım bakalım. Uygulama üzerinden App Store'dan, Google Play'den uygulamayı indirip Wi-Fi üzerinden görüntüleri indirebilecekler, izleyebilecekler. Bu 4K çekim de bence güzel. O da iyi. Burada şeyleri var galiba. Tam bu arka kameramızın kablosu. Önder burada da bir şeyler var. O kullanım kitapçığıdır abi. Bir de şey var. Şu evet yedek bant. Yedek bant. Bu da önceden cama yapıştırıyoruz. Bir daha başka araca takacağımız zaman yıkayıp tekrar kullanabiliyoruz. Aynen. Bu da çok güzel. Yani burada şu çift taraflı bant ziyan olmuyor onun sayesinde. Burada kullanım kılavuzu var. Bu arka kameramız. Bu da çok hoş görünüyor. Kibar. Yani zaten en büyük handikap arka kameraların böyle büyük olmaları. Büyük olmaları. Tabii yani montajda problem yaşıyoruz. Kalın kablolar çekmekte zorlanıyoruz. Bunda gayet başarılı bir ürün geldi karşımıza. Bu montajı gayet basit. Şey koymuşlar, koruyucu koymuşlar yine. Ana kameramız da bu. Ana kameramız gerçekten müthiş abi duruyor. Çok kaliteli. Çok yani şu plastiğe dokunduğumda o kaliteyi hissettim yani. Gerçekten. Bizde de var bu tarz kameralar ama gerçekten bu farklı duruyor yani. 32 GB dahili hafıza var. Yine burada SD kart girişimiz var. SD kart girişimiz var. 4K çekim yapabiliyor. Bu da çok güzel. Zaten bunu araç içine taktığımızda kullanacağız. Arabayı taktığımızda anlayabiliriz. Çakmaklık için bu da çok iyi. Çok iyi bir şey. Çünkü bu kullanıcı için bazı müşteriler diyor ki benim aracımdan diyor kablo bağlanmasını istemiyorum. Elleme diyor. Direkt bununla pratik olarak bir de enerji alabiliyor. Kapasitör kullanmışlar. Hani kapasitör bir pil ama farklı bir yöntemmiş galiba. Tabii. Ya normalde bunlarda pil oluyor bazılarında. Evet. Biraz daha uzun süre kayıt yapsın diye. Pil şişmelere neden olabiliyor sıcak havalarda. Tehlikeli bir şey. Zaten haberlerde de görüyoruz. Hep powerbanklar falan patlıyor. Isıdan kaynaklı patlamalar yaşanıyor. Onun önüne geçmek için süper kapasitör ilavesi yapmış olabilirler. Bu da bir artı. Ömer abi incelediğim kadarıyla bunda ek özellikler de var. Genelde diğer kameralarda yaşadığımız problem akşamları öndeki aracın plakasının yansıması. Plaka belli olmuyor.
olmuyor. Bunda o yok. Bu kendi kendine ışık dengesini sağlayarak gece de çok güzel bir görüntü sağlıyor. Ben onu anladım kullanım kitapçısından. O zaman araçla otoparka girerken, evin otoparkına girerken tabii karanlık ortamlar. Evet. Karanlık ortamlarda mesela ışığı kendisi ayarlıyor. Çok önemli bir şey. Güzel. Diğer kameralarda çoğunda yok mesela bu özellik. Bir de gece görüşü güzel ama kameranın bakıyorsun öndeki aracın plakası belli değil. Önünde bir olay oluyor mesela. Plakayı tespit edemiyorsun. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Bu da bence diğer kameralardan ayıran bir özellik. Şunda da dikkatimi çeken OBD'de 3 pin olması. Bunda hem kontak hem direkt ceyran beslemesi alıyor. Bu da ne demek oluyor? Gece park halinde de park modülü bu. Park modülü. Evet, park modülü. Aracı gece park ettiğimizde bir hareket algıladığında kayda devam edecek demek bu. Diyelim ki arka tarafa birisi vurdu, arka kamera yakalayacak. Sadece ön kameramız olsaydı arka taraftan vuranı biz anlayamayacaktık. Arka taraftan biri vurdu, arka tarafı yakalayacak. Ön taraftan biri vurdu, ön kamera yakalamasa bile arka kameramız onu yakalayacak. Yani bu hem aracın aküsünü de korumak için park modülü. Tabii bu şey aküyü bitirmemek için. Bu hareket algıladığında devreye giriyor kamera. Hareket bittiğinde 1 dakikalık periyotlarda çeker genelde. Evet, 1 dakika. O 1 dakika zaten yeterli olay anı için. O 1 dakikalık bu da aküyü bitirmesin diye böyle bir sistem yapmışlar. Çok başarılı, güzel. Çok beğendim. Yani benim diğer kullandığım X markalardan çok farklı bir ürüne benziyor. Ben çok beğendim Ömer abi. Şimdi montajına geçeceğiz. Bir de montajına bakacağız, Bu göreceğiz. sıkıntıyı çok yaşıyoruz kiralık araçlarda. Evet abi. Adam ışıkta duruyor. Işığı geçmiş, geri geliyor. Araca vuruyor. Sonra diyor ki sen bana arkadan çarptın. Doğru, evet. İşte biz bunu bir araçta yaşadık. Var, Ondan sonra var. biz düşündük yani bu araca ne takabiliriz, ne kullanabiliriz. Bu konuda DD-Pie gerçekten kendini geliştirmiş, ürünleri kaliteli olduğu için biz de takipçilerimize bu ürünleri önermek istedik. Sizin de bilgilerinizle anlatalım dedik. Bir de yolda görüş açısını, aracın kamerasını bir deneyeceğiz. Tabii onu da montajı yaptıktan sonra çekeriz, yine çekimimizi yaparız Evet, abi. yani ürün şu anda gördüğümüz kadarıyla başarılı. Abi Eksi yönleri. Eksi yönlerini ben şu an bulamadım. Belki kullandıktan sonra bulunabilir, o da belki. Belki. Bence %100 başarılı bir ürün. Ya zaten kamerayı elime aldığımda o kaliteyi hissettim. Yani bir şey belli eder yani. Bir şeye dokunduğun zaman o kalitesini hissedersin. Evet. Bu o hissettirenlerden yani. Boyacı arabanın kaportasına dokunduğunda der bu araba güzel, burada bir şey yok der. Evet. Biz de o yüzden Rasyonel Otomüziğe gelip bu kamerayı incelettirmek istedik. Çünkü eyvallah Ömer abi, başımızın bizim tacısı. takipçilerimiz gerçekten değerli. DD-Pie bize sponsor olup ücretsiz bu ürünü göndermiş olsa bile biz onlara iyi bir şey vermek zorundayız ki bizi takip etsinler. Bizim takipçilerimiz arttıkça ailemiz büyüyor. Bu yüzden de bu ürünü şu anda ben de başarılı buldum. Size tavsiye ederim. Şimdi bir montajına geçelim abi. Şimdi Ömer abi, OBD soketimiz bu. Bunu herkesin kolaylıkla montaj yapabilmesi için bu hale getirmişler. Bu park modülü gece park halinde kayıt yapması için enerjiyi buradan almamız gerekiyor. Burada OBD soketine kolaylıkla takılabiliyor şu şekilde. Taktığımızda zaten kameramız şu an aktif hale gelecek. Ayrıca şöyle çakmaklık soketi de vermişler yanında. Buna çakmaklıktan kullanabilirler ya da sigorta tablasından buna kablo lehimleyerek enerji alabilirler de. Bununla yaptıkları zaman sadece seyir halinde kayıt yapar. Park haline kayıt yapmaz. Park haline kayıt yapmak için bunu kullanmak gerekiyor. Montaj konusunda da el becerisi olanlar kendileri montajını yapabilir. Evet, basit ama bazı araçlar var montaj konusunda zorluyor. Zor olan araçlar var. El becerisi olan bir dener. Baktı olmuyor, bir bilene danışır yine. Bir bilen birisine yaptırsa daha iyi olur. Aracına zarar vermemesi için. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar kameramızın montajını yaptık. Test sürüşü için yola çıktık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şimdi cama çok yakın ya. Bir de güneşe çok maruz kalıyor. Bunlardaki pil sistemi nasıl? Çok etkiliyor mu güneş ışını bundaki pili? Abi tabii kamera, bazı isim vermek istemeyeyim. Bazı kameralarda şöyle problemler oluyor. Pil şişmesi oluyor. Plastik aksamları güneşten etkilenip kameranın şekli bozuluyor. Vesaire vesaire. Bunda öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü incelediğim kadarıyla kasada plastik aksam da var, alüminyum aksam da var. Çok kaliteli bir ürün üretmişler. Yani ben kendi aracımda bile, ki kullandığım kamera da güzel benim. Evet, ben ondan da memnunum ama bununla değiştirmeyi düşünüyorum. Şu an arka kamerayı da taktık. Zaten beni etkileyen bir tarafı da arka kamera da oldu. Benim arabamdakinde arka kamera yok. Tam güvence altına almış oluyorsun kendini. Bir şey oluyor. Herkes şimdi inkar ediyor. Ben yapmadım, ben etmedim. Al sana ispatı. Geçen yaşadığım bir olay var. Hemen gözümün önünde bir olay oldu. Sağ taraftan sollamaya çalıştı vatandaş. Birbirlerine değdiler.
adama, haklı olan adama diyor ki sen suçlusun. Ben de hemen kamera kaydını çıkarttım, vatandaşa verdim. Ne yaptılar bilmiyorum. Kamera kaydı olmasa direkt adama iftira atacak yani. Böyle olaylarla karşılaşmak istemiyorsanız bu artık zaruri bir ihtiyaç, lüks değil yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramızın görüntü kalitesi de 4K ve 1080 olarak ayarlanabiliyor. 4K video çekiyor ama 4K video çekmenize gerek yok. Hem depolamayı çabuk tüketirsiniz hem de 4K videoyu her cihazda görüntüleyemezsiniz. Bence 1080 idealdir yani. Bu kamerada bir beğendiğim özellik daha var. GPS üstünden anlık kilometrenizi görebiliyorsunuz. GPS modülü var zaten. O da şu özelliğe yarıyor. Olay anının konumunu, nerede olduğunu yani ispat için çok önemli. Konum, ben buradaydım diye görebiliyorsunuz, ispatlayabiliyorsunuz. Bu özellikler gerçekten beni çok etkiledi. Artı bir özelliği daha var. Bu OBD modülünde aparat park halinde video kaydetmeye yarıyor. Aynı zamanda aracın aküsünü koruyor. Aküyü bitmemesini sağlıyor. Uygulamada da zaten ayarlarda ben şimdi gördüm. Bunu Ömer abiyle beraber keşfediyoruz. Uygulamada akü koruma modu var. İşte orada voltajını bile siz ayarlayabiliyorsunuz. Orta, düşük, yüksek seviye diye. Birçok özellikler kazandırmışlar. Çok başarılı bir ürün geldi bana. Arkadaşlar şimdi neden böyle bir ürün kullanmalıyız? Bundan bahsedeyim size. Şimdi bazı araçlarda bakıyorum, adam cep telefonunu sabitlemiş, kayıt yapıyor. Bazıları aksiyon kamerası koymuş, kayıt yapıyor. Şu anda biz bir kamerayla kayıt yapıyoruz ya. Şimdi bunlar geçici olarak, yani gece bunu koyamazsınız. Cep telefonunuzu gece bırakın. Sabah kalktığınızda cep telefonu olmamışken aracda da zarar görmüş olabilir. İşte bu yüzden bu tarz ürünleri kullanıp aracınıza zarar gelmemesi, geldiğinde kim nasıl yaptı bunları öğrenebilmek için bu tarz ürünler büyük şehirlerde daha çok mecburi hale geldi. Biz de böyle bir ürün tanıtalım dedik. DDPi de bize sponsor oldu. Bize ücretsiz bir ürün gönderdi. Rasyonel Otomüzik'ten Önder kardeşimiz de bize anlatımlarda yardımcı oldu. Gerçekten harika bir ürün. Eksilerini bulmaya çalıştık. Bulamadık ama belki keşfettikçe ufak da olsa bir şey çıkabilir. Ama tabii ki her güzelin bir kusuru olur. Bunu da unutmamak gerekir. Bence eksi bir tarafı yok Ömer abi. O cep telefonu olayına değinmek istiyorum. Tek cümleyle özetliyorum. Kullanım amacı, yani o adı üstüne cep telefonu. Tam kamerası olabilir ama o sizin anılarınızı biriktirmeniz için üretilmiş bir şey. Ama bu araç kamerası, yani araç için üretilmiş. Hani öyle değişik fantazilere girmelerine gerek yok. Bir tane araç kayıt kamerası alsınlar. En kötü şartlarda bütçelerin neye yetiyorsa onu alsınlar. Yine de bu artık ihtiyaç yani. Bütün araçlara ben öneriyorum. Ben şu an kullandığım araba 5. aracım. Ben bütün araçlarımda ilk taktığım şey bu DVR kamera oldu. Arkadaşlar ürünün linkini de videonun altına bırakacağım. Satın almak isteyen arkadaşlar oradan alabilir. Yine ürün montajında, fiyat konusunda yardımcı olabiliriz. İstanbul'da olan arkadaşlar yine bizimle irtibata geçip ürünün montajını yapabiliriz. Araç içi kamerasının gece görüşü nasıl diye gece bir test edelim dedik. Öndeki aracın plakasını okuyabiliyor mu? Yansıma yapıyor mu? Bunu bakacağız ve otoparka gireceğiz. Otoparktaki görüntüsünün de nasıl olduğuna bakacağız. Yani benim gördüğüm kadarıyla gece görüşü net ve güzel. Hatta arka kamerasını denediğimizde de arka kamerası da gayet güzel gösteriyor. Otopark içinde de araca gelecek her türlü olayı çok rahatça çekim yapabilme şansına sahip, bence çok başarılı bir ürün diyebilirim. Şu anda gece görüşü için kameramızı test ediyoruz ve öndeki aracın plakasını çok rahatça okuyabiliyoruz. Bazı kameralarda bu okuma şansı çok olmuyor çünkü yansıma yapıyor. Gece ışığa duyarlı olmadığı için o tarz kameralar gece çekimine uygun olmuyor. Şu anda gerçekten çok net bir görüntü var. Ben elimde telefonun ekranıyla şu anki kaydettiğim görüntüleri izleyebiliyorum. Hatta arka kameraya bağlandığımda da arkadaki plakayı da çok rahatça okuyabiliyorum. Yine ön kameraya alalım bakalım arkadaşlar. Çok net, yani gece nasıl bir ışık varsa kamerada da aynı ışığı canlı olarak
size yansıtıyor. Bu da kameranın bu konuda başarılı olduğunu gösteriyor. Yani her şey düşünülerek yapılmış. Kablosundan tutun lensine kadar her şey düşünülmüş ve çok güzel bir ürün elde edilmiş. Ben de size bu güzel ürünü tanıtmak istedim. Arkadaşlar DDPA'ya sponsor olduğu için, böyle bir ürün gönderdiği için teşekkür ederiz. Bize montajda yardımcı olan Rasyonel Otomüzik Önder kardeşime de bu konuda çok teşekkür ederim. Bize desteklerini esirgemiyorlar. Bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.